Cebinizdeki on binlerce liralık telefonun şarjı %20'deyken aniden kapanıp ekranın siyaha büründüğü o kriz anını hatırlıyor musunuz? İşte bu basit bir üretim hatası değildi. Apple'ın devasa bir mühendislik krizini yönetmek için uyguladığı ve kullanıcılardan saklanan performans sınırlama sistemiyle şimdi yüzleşin. Perdenin arkası. 2016 yılında kullanıcılar çıldırtıcı bir sorunla boğuşuyordu. Telefonlar durduk yere, şarjı varken aniden kapanıyordu. Özellikle dışarıda hava biraz soğuduğunda ve düşük sıcaklıklarda batarya performansı düştüğünde telefonunuzu cebinizden çıkartıp tam bir fotoğraf çekmek istediğinizde ekran aniden kararıyordu. Sorun bataryanın kapasitesi değil, özellikle ani yük altında ihtiyaç duyulan gücü vermemesiydi. Sistemde donanımı korumak, yani anakartın yanmasını engellemek için ani bir şalter indirme işlemi yapıyordu. Bu durum sadece pilin eski olmasıyla ilgili değildi. Düşük sıcaklık bataryanın kimyasal reaksiyon hızını yavaşlatıyor ve iç direnci daha da arttırıyordu. Yani telefonunuz aslında bozulmuyor. Sadece ihtiyaç duyduğu enerjiyi o anda çekemediği için kendini korumaya alıyordu. Bu durum kullanıcı farkında olmadan sistemin kendi güvenlik protokolünü devreye sokması anlamına geliyordu. Apple'ın savunmasına göre bu bir güvenlik protokolüydü ama gerçek çok daha karanlıktı. Apple bu soruna çözüm olarak iOS 10.2.1 güncellemesini devreye aldı. Güncelleme notlarında sadece güç yönetimi iyileştirmeleri yazıyordu. Ancak arka planda kullanıcıya açıkça bildirilmeyen bir performans sınırlaması devreye alındı. Yani telefonunuz bir gecede yavaşlamıyordu. Piliniz yaşlandığı için performansı yazılım tarafından sınırlanan bir cihaza dönüşüyordu. Bu kusursuz sessizliği bozan kişi 17 yaşındaki Reddit kullanıcısı Tyler Barney oldu. Tyler telefonun bataryasını değiştirdiğinde performansın ciddi şekilde arttığını fark edince internet çalkalandı. Hemen ardından Geekbench kurucusu John Poole binlerce cihazın analizini yayınladı. Poole'un sunduğu veriler sarsıcıydı. Grafiklerdeki performans düşüşü tesadüfi değildi. Pil sağlığı düştükçe yazılımın frene bastığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Üstelik bu veriler sadece birkaç cihazdan gelmiyordu. Farklı iPhone modellerinde, farklı batarya seviyelerinde aynı eğilim tekrar ediyordu. Yani ortada bireysel bir sorun değil, sistematik bir davranış vardı. Daha da çarpıcı olan ise bu düşüşün rastgele olmamasıydı. Belirli pil seviyelerinin altına inildiğinde performans adeta basamak basamak düşüyordu. Bu da sistemin belirli eşiklere göre çalıştığını düşündürüyordu. Artık mesele telefonum eskidi değil, performansım benden habersiz mi kısıtlanıyor sorusuydu. Bu analizler sonrası Apple ilk kez resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve bu teknoloji devini köşeye sıkıştıran ilk somut kanıt oldu. Apple bu sistemin ani kapanmaları önlemek için tasarlandığını ve kullanıcı deneyimini korumayı hedeflediğini açıkladı. Teknik olarak bu savunma batarya kimyasıyla örtüşüyordu. Ancak asıl skandal buradaydı. Eğer amaç gerçekten kullanıcıyı korumaksa neden bu durum bir uyarı olarak ekrana gelmedi? Çünkü kullanıcı davranışını değiştirecek bilgi buydu. Bir kullanıcı telefonun neden yavaşladığını bilmezse sorunu nasıl teşhis eder? Yavaşlayan bir cihaz çoğu kişi için eskimiş demektir. Oysa burada sorun çoğu zaman işlemci değil, sadece pilin anlık güç verememesidir. Eleştirmenlere göre bu şeffaflık eksikliği, kullanıcıların telefonlarının artık kullanılamaz hale geldiğini sanarak gereksiz yere yeni modellere yönelmesine yol açtı. Tüketicilerin teknik bilgisizliğinin bu şekilde yönetilmesi, şirket satış stratejileri hakkında büyük bir tartışma başlattı. İnsanlar suçu kendilerinde arayıp borca girerek yeni modelleri satın aldılar. İşte bu şeffaf olmayan süreç, skandalın kalbini oluşturuyordu. Peki ya ülkemiz? Kur farkının her gün belimizi büktüğü bir ekonomide bir iPhone almak bizim için lüks değil, ciddi bir yatırımdı. 2017'de dünya genelinde batarya değişim ücreti 29 dolara düşürüldüğünde bizde bu rakam yine de ulaşılması zor bir bedeldi. O dönem ülkemizde telefonum donuyor diye panikle elindeki cihazı yok pahasına satıp üzerine kredi çekerek yeni model alan çok sayıda kullanıcı oldu. Bazı kullanıcı deneyimlerine göre servislerde bu cihaz artık güncel yazılımı kaldırmıyor denilerek yeni modele yönlendirilen kullanıcılar
aslında sadece bir pil değişimiyle cihazlarını kurtarabileceklerini bilmiyorlardı. Bu sadece finansal bir kayıp değil, aynı zamanda kullanıcıların teknolojiye olan güvenini sarsan bir durumdu. Çoğu kişi için telefonun değeri ve işlevi artık tartışılır hale gelmişti. Tüketici hakem heyetlerine giden şikayetler, ne yazık ki kullanıcıların kaybettiği o finansal değeri tam olarak karşılayamadı. Bu sadece bir yazılım güncellemesi değildi. Bu teknoloji şirketlerinin cihazlar üzerindeki kontrol sınırlarını ne kadar ileri taşıyabileceğini gösteren bir durumdu. Hatta birçok kişi için bir deney gibiydi. Çünkü kullanıcıya açıkça söylenmeden yapılan bu müdahale, cihazın davranışının kimin kontrolünde olduğu sorusunu ilk kez bu kadar net gündeme getirdi. Apple, ABD'de 500 milyon dolar, Fransa'da 25 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti. Bugün ayarlarda pil sağlığı görüyorsanız, bu John Poole ve Tyler Barney gibi şüpheciler sayesindedir. Ancak tartışmalar günümüzde farklı bir noktaya taşındı. Bugün performans sınırlaması bu şekilde uygulanmıyor. Ancak parça eşleştirme yöntemiyle tamir hakkınız yazılımsal bariyerlerle sınırlandırılıyor. Dışarıda taktırdığınız kaliteli bir batarya bile telefonunuzda bilinmeyen parça uyarısı vererek cihazınızın ikinci el değerini düşürüyor. Cebinizden çıkan para satın alırken olduğu kadar cihazı hayatta tutmaya çalışırken de o devasa kasalara akmaya devam ediyor. Bu yüzden bugün bir cihaz yavaşladığında sorun gerçekten donanım mı yoksa yazılım mı, bunu sorgulamak her zamankinden daha önemli. Çünkü teknoloji artık donanımdan ibaret değil. Arka planda çalışan yazılımlar cihazın nasıl davrandığını doğrudan belirliyor ve kullanıcı bu sürecin dışında kaldığında sandığından çok daha az kontrole sahip oluyor. Aslında cihazınızın performansını ve ömrünü etkileyen çoğu karar doğrudan yazılımın elinde şekilleniyor. Şunu bilmelisiniz ki bir şirket hatasını çoğu zaman yakalandığında kabul eder. Satın aldığınız malın efendisi siz değilsiniz. Donanıma kilit vuran o yazılım mühendisleri. Ve belki de asıl soru şu: bir cihazı satın aldığınızda gerçekten onun sahibi mi oluyorsunuz? Yoksa sadece size izin verilen sınırlar içinde kullanma hakkı mı satın alıyorsunuz? Çünkü bugün gördüğümüz şey şu: teknoloji artık sadece donanım değil, arka planda çalışan yazılımlar sizin adınıza karar verebiliyor ve siz çoğu zaman bunun farkında bile olmuyorsunuz. Peki siz telefonunuz yavaşladığında gerçekten eskidiğini mi düşünüyorsunuz, yoksa arka planda başka şeylerin değiştiğinden şüpheleniyor musunuz? Yorumlara yazın, çünkü bu tartışma hala bitmiş değil. Karanlık arşivden seçtiğim sıradaki dosya hemen ekranda sizi bekliyor. Unutmayın, en büyük oyun daima perdenin arkasında oynanır. Güvende kalın.